Selamlar değerli takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzetiyle ve kıvamıyla çok beğeneceğinizi düşündüğüm muzlu dondurma tarifi vermek istiyorum. Sadece 3 malzeme ile hazırlamış olduğum bu dondurmayı mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve hemen yapımına geçiyorum. Ben bu tarifte 2 tane büyük muz kullandım. Muzlarınız küçükse 3 tane de kullanabilirsiniz. Öncelikle buzlarımızı doğrayıp dondurmamız gerekiyor. Donduktan sonra kıvamı çok daha güzel oluyor. İnce ince dilimleyelim ve uygun bir saklama kabının içerisine koyup muzlarımızı yaklaşık 4-5 saat boyunca buzlukta donduralım. Yaklaşık 5 saat kadar buzlukta dondurdum. Buzluktan çıkardıktan sonra 5-6 dakika bekletelim. Sonrasında rondoya alalım. Hemen buzlu koymayın. Rondonuza zarar verebilir. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. Damak zevkinize göre şeker miktarını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bence 1 su bardağı şeker yeterli oluyor. Şimdi püre kıvamına gelene kadar bu ikiliyi çekiyorum. Böyle macun kıvamına gelmesi gerekiyor. İçinde böyle pütürlükler kalmaması gerekiyor. Evet, hemen bakıyorum nasıl olmuş diye. Gayet güzel bir şekilde püre haline gelmiş. Şimdi buzluğa girebilecek küçük derin bir kaba aktaralım. Üzerine 2 paket krema ekleyeceğiz. Yani 400 milim krema ekledim. Şimdi bir karıştıracağız. Blenderla çırpacağız güzelce. Bütün malzememiz birbirine bütünleşecek. Dediğim gibi kullandığınız kap mutlaka buzluğa girebilecek bir kap olsun. Sonrasında zaten 3 sefer çıkarıp tekrar çırpacağız. O yüzden son olarak bir saklama kutusuna koyacağız. Ama bu karıştırma işlemlerini rahat yapabilmek için mutlaka böyle derin bir kap kullanmanızı tavsiye ediyorum. Evet, şimdi blenderla güzelce çekiyorum. Bütün malzemenin tamamen birbirine karışması için ve içinde pütürler varsa onların da tamamen gitmesi için. Gördüğünüz gibi kıvamı biraz daha sıvılaştı. Artık blenderı çıkarıp kenarlarını güzelce topladıktan sonra üzerini kapatıp buzluğa kaldıracağım. Kenarlarını toplamayı unutmayın. Bu şekilde çünkü donacak. Eğer her yaptığınızda bu şekilde toplarsanız kenarlarda da kalmamış olur. Üzerine bir streçle veya bir kapakla sıkı bir şekilde kapatıp buzluğa atalım. Yaklaşık 1,5 saat sonra çıkarıp tekrar blenderla çekeceğiz. Ben her 1,5 saatte 3 sefer çıkarttım. Bu karıştırma çırpma işlemlerini yapmak için. Eğer bu işlemleri yaparsanız dondurmanız daha güzel pürüzsüz olacaktır ve buzlanma olmayacaktır. Bu çıkarıp karıştırmamızdaki amaç budur. Evet, şimdi ilk sefer buzluğa atıyorum ve yaklaşık 1,5 saat sonra dondurmamı tekrar buzluktan çıkardım ve güzelce tekrar şöyle bir kenarlarını karıştırıp blenderla çekiyorum. Şu an gördüğünüz gibi daha buzlanma olmadı. Çok hafif yumuşak. Ama ben yine de blenderla çekiyorum. Daha güzel kıvamı olması için. Gerçekten muz sevenlerin çok severek tüketeceği enfes bir dondurma oluyor. Buram buram böyle muz aromalı, çok güzel oluyor. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Evet, kenarlarını yine topladım. Tekrar üzerini streçle kapatıp tekrar buzluğuma atıyorum. Yaklaşık 1,5 saat sonra ikinci sefer yine çıkardım.
Şöyle bir karıştırdıktan sonra blenderla güzelce çekeceğim. Gördüğünüz gibi biraz daha katılaşmış. Bu ikinci sefer oluyor. Yine tekrar blenderla şöyle 1-2 dakika boyunca güzelce çekeceğim. Kenarlarını tekrar toplayalım ve üzerini bir streçle kapatıp tekrar buzluğa kaldıralım. Artık son olarak 3. sefer buzluktan yine çıkardım. O ilk aşamayı çekmeyi unutmuşum arkadaşlar. Biraz daha sertleşmişti. Hemen şöyle bir karıştırıp tekrar blenderla çektikten sonra artık saklama kutusuna veya eski bir dondurma kutusuna hepsini boşaltıp artık dondurma işlemine geçebiliriz. Bundan sonraki işlemlerde karıştırma olmayacak. Yaklaşık 7-8 saat boyunca buzlukta tamamen donması gerekiyor. Sonrasında sizlere son halinde tabii ki göstereceğim. Kapağını kapatıyorum ve buzluğa kaldırıyorum. Yaklaşık 7-8 saat sonra son halinde göstereceğim. Ben akşamdan bitirdim bütün işlemlerini ve sabaha kadar donmasını bekledim. Ertesi günde çekimlerime devam ediyorum. Gerçekten nefis bir dondurma oldu. Ben ilk defa muzlu yaptım ve tadını çok beğendim. Çocuklar da keza aynı şekilde. Umarım sizler de dener ve bu güzel tarifi beğenirsiniz. Evde yapılabilecek en güzel dondurmalardan bir tanesi arkadaşlar. Umarım sizler de dener ve bu güzel dondurmayı beğenirsiniz. Deneyenlerden mutlaka yorum bekliyorum. Evet, sizler dondurmamızın son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz eğer videolarımı beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Bu şekilde bana destek vermiş olursunuz ve videom da sizin sayenizde daha çok kişiye ulaşmış olur. Eğer bu videoda ilk defa karşılaşıyorsak kanalıma abone olup yanındaki zil işaretini de açarsanız yeni gelecek birbirinden güzel tariflerimi kaçırmamış olursunuz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.